Bugüne kadar yediğiniz en iyi köfteyi yemek üzere olabilirsiniz. Sosunu salçalı sudan değil, eski esnaf lokantalarının yaptığı gibi gerçek köfte sosundan yapacağız. Kasaba gidiyorsunuz. Kullanacağınız kıyma miktarının 1/3'ini kuzu döş, 2/3'ini dana döş alıyorsunuz. Ben yarım kilo kıyma kullanacağım. Burada 5 tane patatesim var. Siz 3 tane büyük boy patates gibi düşünebilirsiniz ama bayağı büyük boy. Hemen patatesleri şöyle gelişi güzel 4'e bölerek biraz tuz, patatesleri geçecek kadar su, hemen bu ocağa. Köfteye başlamak için hemen bir cam kap. Yalnız daha geniş bir cam kap alalım. Daha rahat edelim. Gastronom küvetlerim yok. Ben de şaşırıyorum bazen. 2 küçük ya da 1 büyük boy soğan. Geçen bir arkadaş yorum atmış. Kuru köfte tarifimizin altına 40 yıllık ustayım. Soğanın suyu köfteye konmaz. Ekşiltir. Bu meslekte de olduğu gibi, şef mesleğinde olduğu gibi dinozorlaşmış arkadaşlar var. Hep eskilerde kalmışlar. Evet. Genel olarak baktığımız zaman köfteye soğan suyu girdiği zaman karartır. Doğru olarak gözükebilir ama oysa ki köfteden köfteye değişiklik gösterir ve ayrıca nasıl yoğurduğunuzla ilgili, ne kadar malzeme koyduğunuzla ilgili ve ne kadar soğan kullandığınız da çok önemli. Ama herkes otorite gibi olduğu için ve mutfakta da tek doğru olmadığı için bunun en basit örneği tarifi yapın. Olmazsa bana ondan sonra yazın. O kuru köfte benim kullandığım soğan miktarının suyundan dolayı o köfte ekşi olsun. Yapan biri yazsın ama çağıracağım yanıma. Desin ben bırakın video çekmeyi, bir daha yemek yapmayacağım hayatım boyunca. Şimdi galeta unu kullanacağım. Ekmek içi kullanabilirsiniz. Etimek kullanabilirsiniz. Etimek köftelerde inanılmaz lezzet katar. Aklınızda bulunsun. Eğer etimek kullansaydınız kullandığınız kıymanın ya da ekmek içi kullansanız bayat %15'i miktarında kullanmalıydınız. Ama galeta unu işin içine girdiği zaman 3 yemek kaşığı aklınızda bulunsun. Böyle dolu dolu galeta unu. Yani 45 gram falan yapar. Bir yumurta. Bir tarifte yumurtanın büyüklüğü bile tarifi değiştirebilir lezzetini. O bile önemli. Orta boy bir yumurta kullanıyoruz. Sanki evimizde kıyma makinesi var da köfte ile birlikte harcımızı çekmişiz gibi olacak. Hem elimizdeki ekmekleri kıymaya kattıktan sonra şöyle 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kimyon. Şimdi 10 dakikadır yoğuruyorum. Tam 10 dakika. Böyle alıyorsunuz. Bugüne kadar sinirlendiğiniz fakat bir şey yapamadığınız birini düşünün. Şöyle yerden yere vurun. İçinde hava kalmamalı ki. İşte böyle tariflere bayılıyorum. Ne stres kalıyor, ne dert kalıyor. Sonra bana diyorlar, sen niye yemekle uğraşıyorsun arkadaşlarım? Evde de yapıyorsun. Yaydıktan sonra şu yanlardan yapacaksınız, hafif bastırın. Harika. Hemen dolaba. Ama en az bir yarım saat beklesin. 2 saat falan beklerse dolabın altında çok daha lezzetli olur. Yarım çay bardağı kadar hem sıvı yağ hem zeytinyağı. Yarım çay bardağı kadar. 1 yemek kaşığı domates salçası. Daha ocağa koymadan hemen şöyle yağ ile açalım. Salça şöyle kaynamaya başladığı anda yağın içinde sakın salçayı yakmayın. 2 tane sarımsak. 2 yemek kaşığı un. Salçalı su yapmıyoruz. Lezzetli olmamasının en büyük nedenlerinden biri bu. En büyük nedeni bu. Unun kokusu çıkana kadar. 2 tane domates rendesi. 2 domates rendesi, 2 tane domatesi rendeliyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Tavuk suyu evde hazır varsa, yoksa dışarıdan da böyle alabilirsiniz. Daha önceki göstermiştim zaten. Markayı göstermiyorum. İlk defa kullandım. Memnun değilim. Hemen şöyle 1,5 su bardağı tavuk suyu. Ya Koray, tavuk suyum yok. Ne yapacağım? Normal su kullanacaksınız.
olur. Et suyu da olur. Tereyağı kullanmayın. Tereyağı çok ağır yapar bu sosu. Aklınızda bulunsun. Ben böyle yanlış dediğim zaman birilerini eleştiriyor gibi konuştuğum zaman bazı arkadaşlar rahatsız oluyor. Oysa ki arkadaşlar sizin için konuşuyorum. Sizin hakkınızı savunuyorum. Yoksa ben de lay lay lom yaparım burada. Ne olacak? Et diye karışmam, süt diye karışmam. Yani beni hiçbir zaman için böyle önlük, şef önlüğü falan takarken görmeyeceksiniz. Hele ki biraz cebine para giren insanlar mutfak yapıp şef önlüğü falan takmalar. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş? Nicelik değil, nitelik önemlidir bu hayatta. Yani ne demek? Nicelik değil, nitelik önemlidir. Kalabalıktan güç almak değil, kaliteden güç almak önemlidir. Şöyle bir su bardağı normal su. Ölçüleri yazın bir yere. Bu sosu mutlaka bir kitabınıza, bilgisayarınıza bir yere kaydedin. 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz. Şimdi bakın, şöyle bir karıştıralım. Altın kural, sos yüksek ateşte pişirilmez. Böyle orta ateşte hafif hafif yanlardan kaynamaya başladığı anda hemen altını kısıyorum. Pürenin suyundan 2 kaşık, 3 kaşık almayı unutmayın. Daha sıcakken 25 gram kadar, 30 gram kadar tereyağı lazım ama diyorsanız Koray bizi gramla falan uğraştırma. 1 yemek kaşığı tereyağı gibi düşünün. 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle dolu dolu 1 çay kaşığı tuz. Muskatım kalmamış. Muskatı olan muskat kullansın. Resmen püreyi bir üst noktaya taşır. Çok fazla tutarsanız makineyi akışkan olur çok fazla. Ama yok diyorsanız ki benim akışkan değil biraz daha tok bir patates püresine ihtiyacım var. O zaman daha az makine çalıştıracaksınız. Kesinlikle öyle kristalleşir falan hikaye. Ben de orta kıvam istiyorum. Ne çok sulu ne çok katı. Uğraşıyoruz ama değiyor farkındaysanız. Hemen sıcakken hiç kaşar peynirlerini kesmiyorum bile. Tepsiye çok az bir yağ, bir çay kaşığı kadar, çok az tuz. Kesinlikle yapışmayacak köfte. En son durumu bu. İyice toparlamış kendini. Evet. Ne kadar büyük yaparsanız o kadar lezzetli olur bu köfte. Şöyle avucunuzun büyüklüğü kadar alıyorsunuz. Artık tepsiden yardım al. Tepside açmaya devam et. Bu kadar köftem kaldı. Tepside yer yok diye düşünüyoruz değil mi? Bunu böyle kalırsa köfteniz. Evet. Şimdi çok daha lezzetli olması için şöyle yarım çay kaşığı göstermek için yaptım. Hemen zeytinyağı. Nasıl oldu görüntü? Tablo gibi oldu. Şimdi bu hemen fırına. İlk ön pişirme için 15 dakika 200 derece altlı üstü fanlı. Tam 200 derece 15 dakika oldu. Görüntü açısından yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Son 2 tanesini kaşarlı yapacağız. Tam oturtmayı unutmayın ki kaymasın. Sosun kıvamını görüyor musunuz? Tamamen akışkan ama kıvamlı. Eğer restoranda böyle profesyonel bir servis yapıyorsanız patates püreleri bembeyaz olmalı. Sos falan gelmemeli. Şimdi tersteyim ama şöyle patatesleri değdirmeden görüntü bu. Bu hemen fırına. 200 derece 20-25 dakika altlı üstü fanlı. Son görüntü bu. Hatta biraz da soğudu. Şu patatesle başlayalım işe.
Açın ağzınızı. Vay be. İnsanın kendi yaptığını bu kadar güzel olmuş, şöyle güzel olmuş demesi doğru mu bilmiyorum ama muazzam olmuş. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Gerçi Edalı kızacak ama yapacak bir şey yok. Kebapçı Selahattin, inşallah görüntü olarak seni tatmin edebilmişizdir. Köftenin tam piştiğini görüyorsunuz. Hala izleyip abone olmayan vicdansızlara sesleniyorum. Olmayın bakalım. Olmayın. Nereye kadar abone olmayacaksınız? Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.